Bu akşam inanılmaz sessiz. Gece var ya her an bir şey olabilir ve şunu göstermek istiyorum size. Önümüzde bir simetri üçgen var. Bak bu simetri üçgen şu anda Bitcoin yapıyor. Gece ne gibi senaryolar olabilir? Abi bu gece var ya bu gece de herhalde uyutmayacak. Dünkü gece biliyoruz uyumadık. Harbiden uyumadık. Hak etti mi? Hak etmedi aslında. Çünkü sabah geldiğimiz zaman baktık ki Shiba 20'lere gelmiş. 22'lere 23'lere geldik. Ki 23.50 23.60'ları kırarsa ne olur diyerekten zaten konuşmuştuk ama onları konuşmayacağız. Şu anda gece ne olabilir? Bak tek derdimiz bu. Gece ne olabilir bunları zaten konuşacağız. Yarın ne var? Kanlı bir gece abi. Harbiden kanlı bir gece. Bak Bitcoin'de de konuştuk zaten. Shifting de şu anda abi çok belli. Hani buraya gelirse hani çok belli neler olacağı. Dostlarım beğeni butonunu harbiden patlatalım. Ciddi söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Algoritma için çok fazla hani böyle Shiba yatırımcısının önüne geçsin. Shiba alacaklarının önüne geçsin. Çünkü herkes bilsin. Hani Bitcoin'de ne var? Bunların hepsini konuşmak istiyorum. Bak sakin bir dilde. Heyecanlıyım. Harbiden heyecan yapmak istemiyorum. Bu videoyu da normal bir şekilde anlatacağım. Şimdi abi önce Shiba anlatalım. Önce Shiba anlatmak istiyorum. Bakın burada bir çanak dedik ya burada mesela bir çanak oluşuyor diye. Değil mi? Dedik abi. Bunun aynısını burada yapabilir. Büyük ihtimal. Ama şayet bu seviyeler 20-40 seviyeleri bunun aşağısını kırarsa 20-20 20-40 seviyeler bak garanti olsun 20-20 USDT paritesiyle bu seviyeye geldiği zaman aşağısı hani bir tık sıkıntı hani şöyle de yapabilir gerçekten onu da yapabilir hani burada korkutma senaryosu da yapabilir ama şu anda bu hacim 1 milyara dayanan bir hacim. Abi az değil 1 milyar. Marketi kasıp kavurmuş bir hacim. Yani ne şu anda hangi coin'i söyleyeyim size? Hani meme diyeyim diğer coin'leri diyeyim onlardan bahsetmek istemiyorum şu an. Floki mesela 10 numara bir atak yapmış 10 numara. Ben şu an Ship'ten bahsediyorum. Onlardan da bahsederiz. Aa bak yorumlara yapın harbiden şu anda mimlerde çok büyük bir potansiyel var. Ama nereye doğru nereye giden bir potansiyel? Şimdi iki tane de tarih verdik ya bu tarihlerde 7 ile 25 7'siyle 25 Mart ayında. Hani olacak tarihler ama onları da konuşacağız tabi. Ne zaman konuşacağız? Her şey gününde abi. 6'sında 24'ünde hani bir gün öncesinde bunları konuşmak lazım zaten. Ama şu anda bak şunu yaparsa buradan temiz bir şekilde yükselebilir. Ha buradan yükselir, ha buradan yükselir, ha böyle 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 yapar, böyle yükselir. Yani burada olduğu gibi anlattık ya zaten burada şuradaydı galiba bak şu anda küçülmüş alçalmış ama şurada kendini zaten belli etmişti orada bir kırılma noktasını yaratmıştı ama buradan devam bir yükselişte kendini gösterdi o yüzden söylüyorum abi her an gece şimdi 23'te saat 23'te kendini zaten belli edecek bir de gece 3'te günlük kapanış neden bunu söylüyorum abi çünkü önümüzde bir kanlı pazar var. Ve neden bu kadar önemli? Şimdi Bitcoin'in yükseldiği bir seviyede hani bu kadar da bir güvenliğe dair bir anlaşmalar var. Kendi açımızdan söylüyorum yani Shib'in açısından söylüyorum. Bitcoin'in de şu anda korku endeksinde 80'in üzerinde 40'ı yakalayamazken 30'u yakalayamazken şu anda 80'in üzerinde olması 78'in üzerinde olması en garanti rakam. Yani bu bizim nihai hedefimiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bak fiyatıydı dedim ya ben 1050 seviyesini aldım. Bunu nerede dedim? 12.000, 13.000 wattların. Abi insanlar gerçekten artık böyle bilinçlensin. Neyin ne olduğunu bilsin diye zaten bunu söylüyorum. Harbiden benim öyle bir çıkarım yok. Harbiden bir çıkarım yok ya. Bak eğer söylediğim şeyler yanlış olsun bak gerçekten takipten çıkın. Hani ben o şeyden hiç şey yapmam. Gerçekten yapmam. Hani doğruları söylemiyorsam hani şey yapsın ama heyecan üst seviyede. Hani korku gerçekten de şu anda yok ama nereden korku var? Ne zaman korku yapmalıyız? Onları da zaten söyleyeceğim. Demek istediğim bu. Benim tek güvendiğim şey 23-50 bandı. Buraya gelirse ikili tepe yaparsa ben diyeceğim ikili tepe yaptı abi burada M çizmiş. Anladın mı? Buradan aşağı düşer. Süner harbiden süner yani. O bizi bıktırır, stresi sokar. Ama şu anda tek yapmamız gereken abi içeri hacim girsin. Hani şu fiyattan yani şey olsa ne olacak? Hani çok yükselse ne olacak? Şey değil yani uzun vadeli düşünen için çok sağlıklı değil. Yani şu anda gerçekten panik yaratıyor, korku yaratıyor. Hele bunun gerisine böyle bakacaksınız. Oo abi hepsi aynı, hepsi aynı, hepsi bıktırmış. Hepsi hep 500'lü, 800'lü seviyeler, 1000'li seviyelerin altı hep bu seviyelerdeydi ama şu an durum başka. Gecesinde, gündüzünde hepsini takip etmek lazım. Tek olay bu. Tek olay bu. Şu anda ne haber geliyor, değil mi? Mesela zamanın ne geliyor? Bunların hepsini böyle bakacağız. Hacim nereden geliyor? Abi gerçekten şu zamanda şu anda cin gibi olmamız lazım harbiden. Ve herkesin bunu bilinçlenmesi, herkesin bunu dinlemesi lazım, bilmesi lazım. Gerçekten bilmesi lazım. O yüzden diyorum ya bak beğendiğiniz zaman para kazanılmıyor. Sadece algoritma
daha böyle o yerine oturtuyor, temelleri oturtturuyor. Yani beğenme ama gerçekten de hani burada olduğunu görmeyi isterim. Harbiden isterim. Yani burada olduğunu en azından belli et. Bak şimdi konuştuk. Daha ne konuşulur abi? Başka bir şey konuşulmaz ama haftalığa bakalım. Ondan sonra hemen günlüğe bakalım önce. Ondan sonra Bitcoin'e geçeceğim. Çünkü burada grafik simetrik bir üçgen var. Bak ortaya kayan devamlı giden bir üçgen var. Bak şu üçgen ne oluyor mesela buradan kırarsa şayet bak şurayı neyi mesela 61.700 740 en sağlamı 61.700 bu seviyeye geldiği zaman e, en azından ben altına geleceğini düşünüyorum. Ya bunun aşağısını kıracağını hani şöyle baktığımız zaman en azından nereler en azından korkunç abi harbiden korkunç ya bir 60 bantlarına geleceği şu anda gözüküyor. Bak şu anda bir şey çizdiğimiz zaman şuradan bir çizgi çektiğimiz zaman oralara geleceği gözüküyor. O yüzden bu gece biraz kanlı geçecek gibi gözüküyor. Yani bu benim bakış açımdan gözüküyor. Ne varsa doğrular apaçık söylemek lazım. Şayet oralara gelmezse ki buradan buraya böyle kırarsa burası da 62.300 seviyeleri bak tam rakam 62.290 seviyeleri. En azından oralara geldiği zaman abi tamam deriz. Hani güçlü pardon güçlü alımlar o zaman başlar. Gerçekten o zaman başlar. Hani Bitcoin'e 69.000 seviyelerine gelmesi de kaçınılmaz. O zaman bunu sadece böyle bilmek lazım. Grafik olaraktan da. Şimdi buraları da tekrardan küçük bir mum olarak gösterebilme şansı var. Öyle bir potansiyeli var. Ama şu anda bak şunu söyleyip videoyu kapatacağım. Daha da şey yapmamak lazım, uzatmamak lazım. Uzattığımız konuların hepsi bu arada önemli ama bahsettiğimiz şey uzun vade, orta vade ve kısa vade. Şu anda kısa vade olaraktan da fiyatı istediği kadar gelsin, istediği rakama gelsin. Şey değil. Fiyatı yükselmeyecek abi altcoin'lerin. O yüzden orta vadede biraz hacim beklentisi, dominansın düşmesi ve altcoin'lere böyle para girmesi daha iyi olacak. Yani şu an duraganlığı gerçekten iyi bir şey aslında. Hani bir önceki videoda bahsettim bunu artık bahsetmeyeceğim. Çünkü yeni yatırımcılar da oluyor, yeni takipçiler de geliyor. Gerçekten de önemli ki bunları söylüyorum. Boğa sezonu mesela, boğa sezonu geldiği zaman ne oluyor? Bitcoin yükseliyor, değil mi? Durağan kalıyor ve altlara para girişi oluyor. Yani bu para girişleri hem bizim piyasamızın hem yatırımcının dediğim gibi hem piyasa değerinin olumlu tarafı yani. Şu anda indekse baktığımız zaman korku yok. Korku bu bahsettiğim seviyelerin altı. Bak şu anda üstündeyiz mesela. Bu simetrinin içindeyiz. Ama bu simetri ne zaman bozulur? Bahsettiğimiz seviyelerde bozulur. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. SHIB'le alakalı. Sonra videoyu direktmen kapatacağım. SHIB'in yatırımcısı borsalarda en fazla coin tutan ya büyük isimlerin, büyük oyuncuların olduğu portföyde aslında SHIB var. Ya dördüncüde ya beşincide çok SHIB var. Ya bak bu benim düşüncem. Arzla alakalı büyük bir yakım gelirse çok büyük yerlere gelecek ama çok büyük paralar kazanılmayacak. Sebebi de sabır. Bu hayatta her şey sabır olduğu için bu da sabır. Fiyatının daha büyük rakamları 100 kat olsun ya şey katı olsun. O kadar adamın yani 1 milyon holders kazanacağını mı zannediyorsunuz? Asla. Biliyorum bunlar biraz klişedir şeydir ama bazı hayatta da böyle mesela biliriz her şeyi bilir zaten insanoğlu ama bazı şeylere de duymaya ihtiyacı var. Abi bunları böyle duyduğumuz zaman bu nitelikli kelimeler harbiden bizi nihai hedefimize ulaştıracak. Gerçekten nihai hedefimize ulaştıracak. Hele ki bu enflasyonda bu kadar insanın mücadelesinin içinde yani bunlar da harbiden düşünülmesi, konuşulması gereken şeyler. Bu olduğunu düşünüyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Harbiden heyecanlıyım. Şu piyasada harbiden şu dönemler beni çok mutlu ediyor. Ben bu piyasada her zaman vardım zaten. Yani 2020, 2021'den beri de zaten anlatıyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda da zaten daha detaylı anlatacağım. Hani bu 7'sine de yaklaştık zaten 25'ine de yaklaşıyoruz az kaldı. Bugün anlatacaklarım bu kadardı dostlarım.